6 sene asgari ücretle çalıştım. 6 sene çalıştıktan sonra Unkapanı'nda bir ticarethane açtım. Açarken de cebimde bir kuruşum yoktu. Yani sermayem hiç yoktu. Sadece 6 sene çalıştığım tecrübemle o ticarethaneyi açtım. 3. 4. ayında yurt dışından bir gemi, içinde 1500 tonluk bir pirinç var. Gemi geldi, bana teklif edildi. Yani benim çok ciddi rakam 1500 ton pirinç. Ben kabullendim, tamam gidebilirim, bunu yapabilirim dedim. Ancak önemli bir tutar olduğu için daha piyasadaki farklı kişilerle bunu paylaştım. Dedim birlikte yapalım dedim. Ama benden habersiz gidip ürünü satan firmayla anlaşıyorlar. Tabii o zamanlar çok finansal açıdan güçlü değilim ben. Daha sonra ben bunu inat ettim. Hatta Kabataş'ta İnebolu Caddesi'nde de hiç unutmam. Ben 7 yaşındayken daha adımın Mehmet olduğunu yavaş yavaş kavradığım dönemlerde bir tatil köyündeki bir plajda ayağımın altına portakal veya balık kasası koyarak bardak yıkıyordum. 8-9-10 yaşlarında karasabanla çift sürdüm, düvenli harman koştum, balıkçılık yaptım. İlk ticaretim benim. Babam balıkçılık yaptığı için o zamanları daha naylon torbalar çıkmamıştı. Kese kağıdına konuyordu. Ne zaman naylon torba çıktı, ben o kese kağıdında balıkları koydukları zaman patladığını gördüm, gittim. 1 kilo naylon torba aldım, onları tek tek saydım, onun maliyetlerini hesap ettim. Daha sonra hamsiye naylon diye satmaya başladım. Bu benim ilk ticaretimdi. Anneme gözleme yaptırmıştım, bir de rahmetli babacığıma bir paket sigara almıştım. Onu çok istiyordum çalışırken. Hani onlara bir şey almak işte, hani ailede bak ben de para kazanıyorum demek için. O benim için çok çok önemliydi. Çizgi romanları satarken sinemaya gidemezdim. 5-10 dakikasını seyredebilirdik. Arkadaşlarım sinemaya girerdi, ben giremezdim. Ama bir gün yıllar sonra ben bu sinema binasını satın aldım. Ve 53 numarada oturdum. Orayı çok severdim. Makine dairesini çok merak ederdim. Oraya gittim. Makine dairesindeki o kokuyu hissettim. Ama tabii bunlar bizim için hayatın bileği taşıydı. Daha sonra ben liseyi bitirdikten hemen sonra Samsun Eğitim Enstitüsü'nde okumaya başladım. Okul cumartesi kapandığı zaman ben çalışmaya başlardım. Tatil olduğu gün, ertesi günde yaz boyunca da çalışmaya giderdim. İleride işte hukukta okumak, doktor olmak ya da hakim savcı olmayı düşünüyordum. Eğitim Enstitüsü'nde okurken imtihana girdim. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazandım. 4 puanla da tıbbı kaçırmıştım. Ama maalesef yani o günün şartlarında hukuk fakültesini 3. sınıfında ayrılmak zorunda kaldım. O şekilde ayrılıp iş hayatına atıldım. Hiçbir zaman mazeret başarının yerini tutmaz. Hem muhasebecilik hem pazarlama ile ilgili. 6 sene asgari ücretle çalıştım. 6 sene çalıştıktan sonra Unkapanı'nda bir ticarethane açtım. Açarken de cebimde bir kuruşum yoktu. Yani sermayem hiç yoktu. Sadece 6 sene çalıştığım tecrübemle o ticarethaneyi açtım. 3. 4. ayında yurt dışından bir gemi, içinde 1500 tonluk bir pirinç var. Gemi geldi, bana teklif edildi. Yani benim çok ciddi rakam 1500 ton pirinç. Ben kabullendim, tamam gidebilirim, bunu yapabilirim dedim. Ancak önemli bir tutar olduğu için daha piyasadaki farklı kişilerle bunu paylaştım. Dedim birlikte yapalım dedim. Ama benden habersiz gidip ürünü satan firmayla anlaşıyorlar. Tabii o zamanlar çok finansal açıdan güçlü değilim ben. Daha sonra ben bunu inat ettim. Hatta Kabataş'ta İnebolu Caddesi'nde de hiç unutmam. Ve dilimin altına kalp ilacı. O halde alıp yukarıya çıktığımda ve ben ürünü satan kişiye dedim ki sen beni ne kadar farklı değiştin. İşte şu kadar fark. Peki ben sana onu versem, sen onlara vermeyip bana ürünü verir misin dedi. Tabii veririm dedi. Şaşırmıştım, ben de aldım dedim. Sözleşmeyi imzaladım ve çeklerini yazdım. Bu benim için kritik bir noktaydı. Yani bir dönüm noktası diyebilirim. O ürünün satıp o borcumu ödedikten sonra ticarette ben de köpek balıklarıyla yüzmeyi öğrendim dedim. Marketimizde vardı. Bir hanımefendinin aldığı poşetten peyniri tekrar bırakması beni çok etkilemişti. Ve yani ben Türkiye için ne yapabilirim? Üzülmenin ötesinde ülkemin bu ekonomik krizinden sonra neler yapabilirim diye düşündüm. Aylık %10, yıllık %110'larla %120'lik enflasyon rakamlarına ulaştığı bir dönemde benim de ilk hamlelerimi yaptığım,
en çok tanınmama neden olan bir olayı biz gerçekleştirdik. 94 yılında sabit fiyat uygulamasına Türkiye Cumhuriyet tarihinde ilk defa fiyatları dondurarak başlattık. O dönem içerisinde sabit fiyat uygulamasını yaptıktan sonra, hatta basında benim Don Kişot olarak karikatürümü yaptılar. Ve biz daha sonraki yıllarda da 2001'de, 2008'de kısmen ama en son dönemde geçtiğimiz yıl 2021 yılında da biz Aralık ayındaki fiyatlarımızı Kasım fiyatlarıyla satışta dondurduk ve 2 ay satışımızı yaptık. Yine aynı şekilde biliyorsunuz KDV oranlarından 7'den 1'e indi. Biz satış noktalarıyla yarı yarıya bunu anlaşalım, yarı yarı karşılıklı paylaşalım diyerek yine tüketicinin yanında olduk. Enflasyon sadece hükümetlerin görevi değil, iş adamlarının da görevidir. O açıdan bizlerin de bir şey yapması gerekir dedim. Hatta basında bazı arkadaşlarımız inanmadı ama 3 ay sonra o inanmayan arkadaşlarımız bile kuru gıdada enflasyon sıfır haberlerini yaptılar. Bu Türkiye'de ilk önce gerçekleşmiş olan bir uygulamaydı. Türkiye'de tarımda kendi kendine yeterliliğini ve daha fazla ürün üretip daha fazla ihracat yapmayı hep hayalimde olmuştur benim. Reis Bakliyat köyleri var. Bu projeleri biz kuruluş amacımız yine ata tohumu dediğimiz atalık tohumlarda yerel ve yerli tohumları alıp onları Türkiye'deki üreticilere vermek ve aynı zamanda bu projeyi daha fazla ekim alanlarınızı genişletmek. Bunun 2020 yılında önce Bolu Çamyayla köyünde kadın kooperatifiyle yaptık. Daha sonra aynı sene Trakya Araştırma Enstitüsü'nden 3 çeşit çeltik aldık. Bunları Samsun, Bafra'da 480 dönüm arazi üzerinde ekim yaptık. Orada ürettiğimiz çeltikleri oradaki çeltik üreticilerine dağıttık. Daha sonra 2021'de ve 2022 yılında da bu senede Niğde'nin Çarıklı köyünde nohut, fasulye, mercimek, özellikle dışarıdan Türkiye'nin ithal ettiği spesiyel ürün dediğimiz kırmızı fasulyeden siyah fasulye gibi pek çok börülce gibi ürünlerin orada ekimini yapıyoruz. Üretici ürettiği üründen daha fazla para kazanması, tüketicinin de daha uygun fiyatla ürün alması için önümüzdeki dönem içerisinde de biz sadece Mehmet Reis olarak değil, çocuklarım da sadece ürün alıp satıp para kazanmak değil, bu tür sosyal sorumluluk projelerinde yerine getirmek için çalışacağız. Yani sabahleyin gelen araçlardan buraya gelen numuneler, inanın o an çok büyük tedirginlik içerisindeyim. Yani çünkü tarım ürünü, tarladan çıkan ürünü alıyorsunuz. Sizin yıllardır tüketicinizin bildiği, işte nohutun, fasulyenin helmesine bandığı zaman o tadı alabilen, o lezzetteki o bölgenin yerli ürününü almamız gerekiyor. Siz öyle anlaşabiliyorsunuz ama maalesef karşı taraftan böyle gelmiyor. Geldiği zaman çok mutlu oluyorum. Bir de yani o binlerce çiftçinin ürünü değerlendiriyoruz. O çiftçilerin ürünlerini görmek, onlara bakmak, tutmak, onu koklamak gerçekten çok ülkem adına da, markam adına da, tüketici adına da motive edecek bir etken oluyor. Şunu düşünüyorum, bir işi birisine vermek ve onun yapıp yapmadığını merak etmektense ben kendim yapayım derim. Ben akşam bizde 5.30'da paydos vardır. Çocuklarımla beraber biz ya saat 8'lere, 9'lara, 10'lara kadar şirkette oluruz. Ben bugüne kadar 54'e yakın üniversitede söyleşi için gittim. Oraya gittim her zaman söyleşiden sonra öğrencilerimizi iş hayatını hazırlama konusunda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Kızım Nilay Reis bir akademi de kurdu, Reis Akademi. Oradaki kardeşlerimizi önce işle ilgili bilgiler veriyoruz. Bizim yanımıza ya da başka yarın çalışacakları yerlerde onları o şekilde hazırlıyoruz. Her bölümün başında gıda teknikerleri, ziraat mühendisleri ve gıda mühendisleriyle çalışıyoruz. Hatta sektörde ilk gıda mühendisliği çalışan bir firmayız biz. Bize başvurulanlarda önce sorgulayıcı, araştırmacı, katılımcı, paylaşımcı, iletişim becerisi yüksek, sonuç odaklı çözüm üreten, adam sendeci değil bir profil varsa o diğerlerine göre bir adım daha önde oluyor ve biz o adayı seçiyoruz. Mühendislikte bir kural vardır. Bir problem sahip olduğunuz verilerle çözülebilir. Gelecek için bu kriterlere uyarak iş mükemmelliğini yakalayanların olacaktır. Bu çok çok önemli. Gençler mutlaka seçtikleri işi yapsın istiyorum. Başarı yolu gerçekten çok dar. Başarısızlık yolu çok geniştir. Geleceği tasarlamak gerekiyor. Ve herkesin gittiği yoldan giderseniz iz bırakamazsınız diye düşündüm. Ve bir söz vardır biliyorsunuz, iyi at yemini kendi artırır diye. Yani paranız yok ama siz paranız da olmasa bir itibarınız var, bir güven var.
Onunla yapabilirsin dedim. Ama önce Türkiye'de kendi kendini, kendi halkının yeterliliğini sağlayabilmek. Tabii önceliğimiz o. Hazıra konarak ya da az çalışarak bir şeylere sahip olmak çok zor. Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği, çalışmadan, yorulmadan, öğrenmeden rahat yaşama yollarını arayanlar, bunu alışkanlık haline getirmiş olan uluslar, önce haysiyetleri, sonra kimliklerini ve en sonunda da hürriyetlerini kaybetmeye mahkumdur. Bu veciz sözü biz önce fertler olarak, sonra aile olarak ve en sonunda devlet bağlamında daima hatırımızda tutmamız lazım.